Arkadaşlar merhaba. Sokrates'in savunmasına dair müzakeremizi Ötüfron, Sokrates'in savunması ve Kriton diyaloglarından hareketle tamamlamıştık. Bugün sizlerle yine Sokrates'in savunması ile ilişkilendirilen Jacques-Louis David'in Sokrates'in ölümü tablosunu analiz etmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Arkadaşlar öncelikle Jacques-Louis David kimdir ona bir bakalım. Daha sonra tabloyu sizlerle beraber analiz etmeye çalışalım. Jacques-Louis David 1748 yılında Paris'te dünyaya geliyor. Zengin bir ailenin çocuğu fakat kendisini talihsizlikler de bırakmıyor. 9 yaşında babasını bir düelloda kaybediyor ve yatılı okulda eğitim öğretim görmeye başlıyor. Kendisi de ileriki yaşlarında bir düelloda yaralanacak ve yüzünde bunun izi her zaman duracaktır. Jacques-Louis David aslında devrimci bir kişiliğe sahip ve kendisinin bulunduğu dönem de Fransız ihtilalinin olduğu dönem. Bu nedenle hayatı da inişli çıkışlı bir süreç içerisinde ilerliyor. Ailesi sanatçı olmasını istemiyor. Onun mimari, hukuk ya da tıp alanında uzman olmasını istiyor. Fakat devrimci kişiliği onu burada ilk olarak gösteriyor ve o dönemki Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi'ne 1766 yılında kaydoluyor. Paris'te sanatı ve sık sık Fransız Kraliyet Akademisi ile çelişen cesur kararlarla tanınmaya başlıyor. Ama resimlerindeki o derinlik onu neoklasizmin öncüsü yapacak ve meşhur bir ressam haline getirecektir. Sanatında devrim ve karakterlerine de yer veriyor. Bu konudaki en önemli tablosu Marat'ın ölümü. İleride bunu da sizlerle beraber analiz edebiliriz. Dediğim gibi kimi zaman hapishaneye düşüyor, kimi zaman bir takım zorluklar yaşıyor. Fakat her zaman tabloları gündemdeki yerini koruyor. Sokrates'in ölümü tablosu Fransız ressamın 1787 yılında tamamladığı, yani Fransız ihtilalinin hemen öncesinde tamamladığı bir resim ve kendisi de 1825'te hayatını kaybediyor. Sokrates'in savunması ile ilgili daha önceki müzakeremizden kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani Sokrates bu tabloya gelene kadar nasıl bir süreç yaşamıştı onu kısaca bir analiz edelim. İsterseniz önceki müzakerelere de bakabilirsiniz. Ama burada iki temel argüman vardı. Birisi gençleri yoldan çıkartmak, ikincisi tanrılara inanmamak, yani o dönemki tanrılara inanmamak ve gençleri yoldan çıkartmak şeklinde iki tane suçlamayla Sokrates karşı karşıya kalmıştı. Sokrates'in önüne de iki tane ihtimal sunmuştu. Aslında 3, yani idam dediğimiz gibi son noktaydı. Fakat onun öncesinde Sokrates'in sürgüne gönderilme ya da kefaletle serbest bırakılma gibi bir durumu söz konusuydu. Sokrates sürgüne gönderilmeyi kabul etmedi. Çünkü fikirlerinin hala doğru olduğunu ve bunu savunmaya devam edeceğini söyledi. İkinci olarak kefaletle ilgili de parasının yetersiz olduğunu ve bunu da kabul edemeyeceğini söyledi ve idama giden süreci aslında ne yapmış oldu? Önemsemediğini, asıl gerçekliğin iyilik olduğunu vurgulamış oldu. Bu tabloda yer alan sahne aslında Platon'un Paydon diyaloğunda bizim için kurgulanıyor. Yani David, Platon'un Paydon diyaloğunda ifade edilen, son kısmında ifade edilen sahneyi bizim için görsel bir hale getiriyor. Şimdi görsele baktığımız zaman görselin en önemli noktası şu: ışığın sahneye nasıl yansıdığı ve ortamın, karakterlerin beden dilinin bize ne ifade ettiği. Yani dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Ama onun öncesinde duvarda bir mandal var ve yerde zincirler var. Yani zindanın en temel unsurları olarak bize sunulan duvardaki mandal ve zincirler Sokrates'in hapis hayatındaki yaşadığı ortamı bize gösteriyor. Ancak burada Sokrates'in yanında da bir art var arkadaşlar. Art da Sokrates'in zindanda aslında tamamen ölümü düşünmek yerine yine kendisinin sanat ve estetik değerlerle uğraştığını, zindanı ve ölümü bir tarafa bırakıp kendi iç dünyasında yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Şimdi ilk olarak şuradan başlayalım. Işığın gelişi de tabloda çok önemli. Neden? Çünkü ışık Sokrates'i direkt olarak gösteren bir duruma sahip ve bu bir eli yukarıda, diğer eli baldıran zehrine ulaşmış Sokrates'i bize çok net ve parlak bir şekilde gösteriyor. Dikkat ederseniz Sokrates yapılı, hiç 70 yaşında bir adammış gibi değil. Tamamen kendinden emin, üzgünlük belirtisi yok ve bir eli baldıran zehrinde, diğer eli yukarı işaret eden bir şekilde karşımızda, sahnede duruyor. Bu sırada
baldıran zehrini veren genç kişi kırmızı giysili. O dönem ihtiras ve hırsın sembolü bu kırmızı giysi. Bir de şöyle bir sembol var. Hatırlarsınız Sokrates'in idama götürülen sürecinde gençleri yoldan çıkartmak esastı. Burada da baldıran zehrini veren kişi de genç bir karakter. Fakat bu genç karakterimiz de Sokrates'in idamından çok üzgün olduğunu göstermek için yan tarafa dönmüş ve hüznünü belirtir bir vaziyette duruyor arkadaşlar. Aslında burada Sokrates bir sembol olacak şekilde baldıran zehrine elini uzatıyor. Yani ölüme uzanıyor. Fakat kendisinin aslında ölmediğini, ruhunun enginliğe kavuşacağını işaret eden bir şeyle, sembolle yukarıya doğru işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat çeken bir diğer nokta da Platon. Yani Paydo diyaloğunda bize bu sahneyi anlatan Platon aslında o sahnede yok. O sahnede olmadığı için olsa gerek arkası dönük. Yerde parşömen kağıtları ve kalemler var ve Sokrates'in yanında çok üzgün bir şekilde, arkası dönük bir şekilde duruyor. Ve genç bir insan olmasına rağmen Platon burada çok yaşlı bir karakter olarak bize sembolize ediliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Platon görmediği halde bu sahneyi bu kadar canlı bir şekilde verdiği için aslında David Platon'a minnettarlığını burada gösteriyor. Yani Platon'un buradaki rolü bu sahnenin bize ulaşması şeklinde denilebilir ve altına oturduğu taşın üzerinde de Platon'un isminin baş harfleri olduğu söyleniyor arkadaşlar. Şimdi Platon'dan sonra en önemli bir karakter daha var burada. En önemli karakterden birisi de Kriton. Kriton diyaloğunda hatırlayacaksınız Sokrates'i kaçmaya ikna etmeye çalışmıştı fakat başarılı olamamıştı. Bu tabloda da aslında Kriton sanki aynı konumda Sokrates'in bacağından tutmuş ve onunla göz göze gelerek, göz teması sağlayarak onu ikna etmeye çalışıyor sanki. Fakat Sokrates'in yine demin baldıran zehrine uzanan eliyle yukarıya uzanan eli aslında bir üçlü simgesel bir ortam sunuyor bize. Yani bir tarafta yukarıya uzanan el, bir tarafta baldıran zehri, bir tarafta da hayata çekmeye çalışan bir dost. Yani bu sahne insanı hakikaten etkiliyor. Çok etkili bir sahne bana göre de. Ve Kriton'un Sokrates'in gözünün içine bakarken ki hüznü, Sokrates'in de kendinden emin bir şekilde yukarı işaret etmesi, dediğim gibi ölüm, yaşam ve iyilikle ulvi yaşama yönelme olarak telendirilebilecek Sokrates'in tavrı arasında bir izdüşüm sağlıyor bize. Bunu da çok belirgin bir şekilde ortaya koymuş durumda David. David kendi ismini de Kriton'un oturduğu taşın üzerinde resmediyor bizim için ve bu sahne hakikaten insanı çok duygulandıracak bir takım ögeleri bizlere tarih boyunca sunuyor. Bir dikkat çekici yön de Platon'un arka tarafında duvara kapaklanmış ve üzgün bir şekilde hüzünlenen Apollodros var arkadaşlar. Apollodros da o sırada çok hüzünlü. Paydo diyaloğunda bunları hepsini bulabiliyorsunuz. O bölümü de ileride inşallah özel bir müzakereyle yapabiliriz. Sokrates bundan rahatsız oluyor. Yani arkadaşlarının ve dostlarının çok hüzünlü olması onu rahatsız ediyor ve Apollodros'u da yanından uzaklaştırıyor. Biraz daha öteye gitmesini istiyor. Ve sahnenin arka planında dikkat ederseniz bir kadın var, önünde yürüyen insanlar var. O da Sokrates'in eşi olduğu söyleniyor. Ve Sokrates'in eşi biliyorsunuz tarihsel olarak da çok anekdotlara konu olan birisi. Hatta ölüm esnasında haksız yere idam ediliyorsun derken Sokrates beni haklı yere mi idam etselerdi şeklinde bir çıkışla eşine de aslında karşı çıkıyordu. Bu sırada da eşinin çok hüzünlendiğini gördüğünden eşinin uzaklaştırılmasını da istiyor arkadaşlar. Şimdi Sokrates'in tablosu ile ilgili aslında söyleyeceklerim bu kadar ama sizler de tabloda bir gözden kaçırdığımız hususlar varsa bunu yorum olarak atarsanız konuyu daha etraflıca incelemiş oluruz. Çünkü bu tablo bende çok anlamlı bir yere tekabül ediyor. Yani ilkeleri ve kendi aleyhine bile olsa bu ilkelerin peşinden giderek hayatını
riske atabilen bir kişiyle karşı karşıyayız. Ve bilgi uğruna, hakikat uğruna, iyilik ve doğruluk uğruna hayatını riske eden bir kişiyle karşı karşıyayız. Burada David'in de aslında bu Sokrates'in devrimci karakterini öne çıkartan bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi de Fransız ihtilaline giden süreçte çok ciddi ve riskli bir dönemde yaşayan ve bu riskleri de alan bir kişi olarak öne çıkıyor ve bu tabloda bize Sokrates'in ölümünü görsel bir şekilde, canlı bir şekilde bize sunuyor arkadaşlar. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hep dediğim gibi katkınızı, desteğinizi ve yorumlarınızı tablonun altına bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.